ne yapıyoruz? Kalplerimizi beyazlatıyoruz. Sevgili dostlar, şimdi rutuşlarımız tamamlandı. Şimdi ben diyorum ki ortadaki kalbin ortası acık kararsın. Neden? Çünkü insanlarımızın hepsinin kalbinin bir köşesinde azıcık bir karalık var. Sevgili dostlar, şimdi size şöyle harika bir hamur hazırlayacağım. Bir bardak sütümüz var. Şöyle 2 bardak da su ilave ediyoruz. Sonra 1 bardak zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Sonra şöyle 2 tane yumurtamızın sadece beyazını içine, sarısını da şöyle ayırıyoruz. Şimdi ellerimi yıkayıp geliyorum sevgili dostlar. 1, 2, 3 kaşık şeker atıyorum. Şöyle 1, 2, 3 kaşık da tuz atıyorum. Şimdi bunlar da tamam. Şimdi bir paket maya koyuyorum. Sevgili dostlar, şurada azıcık daha mayamız var, onu da koyuyorum. Yani 2 paket. Yok, 1,5 paket. Şimdi bunu güzelce bir karıştırıyorum. Her şeyi eriyene kadar. Un ekleyeceğim sevgili dostlar. Harika bir hamurumuz olacak. Hamur cıvık mı olacak, şey mi? Çok cıvık da değil, çok katı da değil. Şöyle aldığı kadar. Şimdi böyle karıştıralım bakalım ne olacak, göreceğiz. Ona göre biraz un daha ilave edelim. Şöyle normal kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Ne kadar mayalanacak? 20 dakika. 20 dakika. Yarım saat. Görüşürüz. Sevgili dostlar, bakın hamurumuz harika şişmiş. Yani güzel kabarmış. Şimdi şöyle tezgahımızın üstüne birazcık un atıyorum. Ve hamurumuzu güzelce çıkarıyorum. Sevgili dostlar, artık yaşlandım. Kolum fazla kaldırmıyor. Onun için Çok kabarmış ya o. Tamam. Her zaman lazım olacaksa atarım ya. Estağfurullah ya. Allah'ım, ne olur sana geliyor. Gitsin anneciğim bunu. 15 dakika. Hoşça kalın. Sevgili dostlar, Urfa'dan getirttirdiğim kaynamış peynirimiz ve birazcık da temiz otu ayıkladım. Şimdi içini hazırlıyorum. Sevgili dostlar, bu kadar peynirimiz, bu kadar da yıkayıp ayıklamış olduğum temiz otumuzu içine karıştırıyorum. Güzelce. Ben temiz otunu çok seviyorum sevgili dostlar. Hem sağlıklı hem de mükemmel.
Siz bunun içine isteyen yani tatlı olarak da koyulabilir. Ama ben bunu seviyorum. Peynirimiz çok tuzlu olduğu için tuz atmak istemiyorum. Bakın bu kadar bir biber. Azıcık da bir karabiber. Böylece baharatımız yeterli. Şimdi güzelce bir de karıştırıyorum. Şöyle biraz bastırarak karıştıracağım sevgili dostlar. Çünkü topak topak koyacağımız için. Şimdi şöyle tepsimizi güzel bir yağlıyoruz. Şimdi hamurlarımızı şu şekilde alıyorum. Kaç tane alacağım? 8 tanesini. Mis gibi kokuyor ha. Bakın dostlar şu şekilde açıyorum. Çok değil, birazcık. İçimizden şu şekilde koyuyorum. Şuraya şu şekilde kapatıyorum. Bakın. Ve şöyle güzelce kapatıyorum her yerini ve tekrardan ne yapıyorum? Tepsimize bu şekilde koyuyorum. İşte tamam. Şimdi sıra geldi başka bir işlemine sevgili dostlar. Şimdi almak istiyorum, oklavanı. Sevgili dostlar, bu şekilde kesiyoruz. Sonra da şöyle şuradan kesitler atıyoruz. Şöyle bırakıyoruz. Bir daha göster. Şöyle alıyoruz. Şöyle kesitler yapıyoruz. Bakın bu şekilde yerleştireceğiz.
Tamam. Geliyorum. Ay, Ne oldu? kalbim kaçtı. Kalbim kırıldı. Kalbim kaçtı, kalbim kaçtı. Şimdi geldik buna. Şimdi bunu da buraya koyduk mu sevgili dostlar? İşte bunu da buraya koyduk mu ne yapacağız? Üzerini örteceğiz ve 15 dakika daha mayalanmaya bırakacağız. Şimdi bu böyle mayalana dursun bakalım. Bakın şu şekilde güzel kabarmış. Şimdi yumurtamızın sarısı burada. İçine şöyle 2 yemek kaşığı kadar süt koyuyorum. Ki yüzü güzel olsun diye. İyicene karıştıralım. Ondan sonra da böyle güzelce her yerine gelecek şekilde şu şekilde sürelim. Ne yapıyoruz? Kalplerimizi beyazlatıyoruz. Sevgili dostlar, şimdi rutuşlarımız tamamlandı. Şimdi ben diyorum ki ortadaki kalbin ortası acık kararsın. Neden? Çünkü insanlarımızın hepsinin kalbinin bir köşesinde azıcık bir karalık var. Şimdi kapatıyoruz.
Sevgili dostlar bakın çok harika oldu. Biraz soğuyunca size altını da gösterdim. Altı da eminim çok harika olmuştur. Şimdi biraz soğumaya bırakalım. Sonra görüşürüz. Sevgili dostlar, şimdi bir de altını görelim bakalım. Ters koyuyordum tepsiyi. Heyecanıma verin. Maşallah heyecanım da hiç bitmiyor. Wow. Kalbi sana kaldı anne. Kalbim sende. Kalbim bana kaldı dostlar. Tamam, ters çevirelim. Dur kalbi de çıkaralım canı. Tamam, hadi çıkart bakalım. Arada şey sızdı ya. Yumurtaların sızanlarına yapışmış sevgili Evet. dostlar. Bakın altı çok güzel yoksa. Evet. Harika. Şimdi dostlar nasıl yapalım? Heyecanlanma anne. Yine heyecan yaptım bakın. Şöyle yapıp gene ters çevirebiliriz. İşte böyle. Şimdi ne yapıyoruz dostlar? Şu şekilde bir arasını açıp içlerine bakacağız bakalım. Şöyle. Bakın nasıl harika olmuş. Ay. Öyle bir de içine bakalım. Gördünüz mü dostlar? Nasıl da harika olmuş. Ben diyorum ki yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Harika olmuş bizim çöreğimiz, böreğimiz, poğaçamız. Adını siz koyun. Bunun adı ne olsun? Adını siz koyun olsun. Yiyin, tadın, adını siz koyun. Yemekten video çekemiyorum, çok güzel. Sevgili dostlar, yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve bize yorumlarınızı yazmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.